2026 itibariyle insansız savaş uçağı fikri artık sadece bir konsept değil. Pistte, havada ve canlı testlerde karşılığı olan yeni bir gerçek. Gökyüzünde artık sadece uçaklar değil, teknoloji, strateji ve ülkelerin gelecek vizyonu da yarışıyor. Türkiye'nin bu yarıştaki en dikkat çekici hamlelerinden biri ise Bayraktar Kızıl Elma. Stratejik Odağa hoş geldiniz. Bu videoda Kızıl Elma'yı, milli gururumuzun değerini bilen, fakat teknik gerçeklerden de uzaklaşmayan bir bakış açısıyla inceliyoruz. Açık kaynaklardan edinilen bilgiler, kamuya açık teknik veriler ve stratejik değerlendirmelerle hazırlanan bu analizde, Kızıl Elma'nın ne olduğunu, neden dikkat çektiğini ve gelecekte hava muharebesi anlayışını nasıl etkileyebileceğini sade bir dille ele alacağız. Amacımız, abartıya kaçmadan, fakat ortaya konulan mühendislik vizyonunu da göz ardı etmeden, anlaşılır ve güvenilir bir teknik özet sunmak. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Bu araç nedir? Bayraktar Kızıl Elma, Türkiye'nin jet motorlu insansız savaş uçağı vizyonunda öne çıkan en dikkat çekici platformlardan biridir. Klasik İHA'lardan farklı olarak yalnızca keşif ya da hassas vuruş görevleri için değil, hava ve havayer görevleri için geliştirilen daha ileri bir konsepti temsil eder. O araçta hedeflenen yaklaşım, jet motorlu yapı, düşük görünürlük, yüksek manevra ve insansız görev kabiliyetini aynı platformda bir araya getirmektir. Ancak bu seride yalnızca kamuya açık genel bilgiler kullanılacaktır. Kamuya açıklanmayan ayrıntılar, kesin bilgi gibi sunulmayacaktır. Şimdi kamuya açık temel verilere bakalım. Baykar tarafından açıklanan teknik verilere göre Kızıl Elma, turbofan motor kullanan bir platformdur. Turbofan motor tercihi, pervaneli İHA'lara göre daha yüksek hız, daha hızlı reaksiyon ve jet uçaklarına yakın görev profillerine yaklaşma imkanı sağlar. Bununla birlikte bu tercihin bazı bedelleri de vardır. Pervaneli sistemlere kıyasla yakıt tüketimi genellikle daha yüksek olabilir, bakım ihtiyacı daha karmaşık hale gelebilir ve maliyet yapısı daha ağır olabilir. Yani burada amaç, yalnızca uzun süre havada kalmak değil, daha hızlı, daha çevik ve daha karmaşık muharip görevlere uyarlanabilecek bir hava aracı geliştirmektir. Motor tarafında ise Baykar, Ukrayna menşeli A322F turbofan motorunun Kızıl Elma programında kullanılacağını açıklamıştır. Ayrıca Türkiye'de TUSAŞ Motor Sanayi tarafından geliştirilen TF6000 turbofan motor programı, insanlı ve insansız savaş uçakları gibi milli platformlarda kullanılabilecek yerli motor ailesi açısından önem taşımaktadır. Ancak TUSAŞ Motor Sanayi TF6000 motorunun Kızıl Elma'ya entegrasyon takvimi henüz kamuoyuyla net biçimde paylaşılmış değildir. Kızıl Elma'nın seyir hızı yaklaşık 0,6 Mach, azami hızı ise 0,9 Mach olarak açıklanmıştır. Azami kalkış ağırlığı 8500 kilogram, faydalı yük kapasitesi ise 1500 kilogram seviyesindedir. Baykar tarafından açıklanan teknik verilerde operasyonel irtifa 25.000 fit olarak yer alır. Bu veriler, Kızıl Elma'nın yalnızca bir teknoloji gösterisi değil, belirli görev profilleri için geliştirilen ciddi bir insansız hava platformu olarak konumlandırıldığını gösterir. Uçuş ve görev yetenekleri tarafında Kızıl Elma'nın birkaç temel başlığı öne çıkar. İlk başlık, jet motorlu yapının sağladığı hız ve reaksiyon avantajıdır. Bu yapı, Kızıl Elma'yı klasik pervaneli İHA'lardan farklı bir sınıfa taşır. İkinci başlık, görev esnekliğidir. Kızıl Elma, yalnızca keşif veya gözetleme görevleri için değil, hava ve havayer görevlerine uyarlanabilecek daha geniş bir muharip konsept için geliştirilmektedir. Haberleşme tarafında görüş hattı içi ve görüş hattı ötesi bağlantı kabiliyeti öne çıkar.
platformun yalnızca yakın mesafeden değil, daha geniş görev alanlarında da yönetilebilmesi açısından önemlidir. Otonom kabiliyet tarafında ise kalkış, iniş, seyir ve taksi süreçlerinde yüksek otomasyon hedeflenmektedir. Basitçe söylemek gerekirse, Kızıl Elma'da hem uzaktan yönetim hem de yüksek otomasyon seviyesi hedefleniyor. Ancak süre, görev başarımı ve performans, görev yüküne, uçuş şartlarına ve operasyonel konfigürasyona göre değişebilir. Bu nedenle kamuya açık olmayan değerleri kesin performans verisi gibi sunmak doğru değildir. Modern hava araçlarında yalnızca hız ve yük kapasitesi yeterli değildir. Asıl farkı yaratan unsurlardan biri, platformun çevresini ne kadar iyi algılayabildiğidir. Kızıl Elma'nın sensör ve aviyonik tarafında elektro-optik hedefleme sistemi, kızılötesi arama ve takip kabiliyeti ve çok modlu AESA radar öne çıkmaktadır. Elektro-optik sistemler, gündüz ve gece hedefleme kabiliyetine katkı sağlar. RST olarak bilinen kızılötesi arama ve takip sistemi, ısı izleri üzerinden çevredeki hava hedeflerini algılamaya yardımcı olur. Çok modlu AESA radar ise durumsal farkındalık, hedef takibi ve görev yönetimi açısından kritik öneme sahiptir. Bu sistemlerin temel amacı, hedefi bulmak, izlemek ve çevreyi daha iyi algılamaktır. Ancak alt sistemlerin ayrıntılı konfigürasyonu kamuya açık değildir. Bu nedenle sensör paketi hakkında konuşurken, açıklanan genel kabiliyetler ile açıklanmayan teknik ayrıntıları birbirinden ayırmak gerekir. Kızıl Elma'nın tasarım yaklaşımı, yalnızca hızlı bir insansız hava aracı üretmekten ibaret değildir. Platformda daha zor fark edilen, daha çevik ve daha hızlı bir yapı hedeflenmektedir. Düşük radar görünürlüğü, modern hava muharebesinde tespit edilmeyi zorlaştırmayı amaçlayan önemli bir tasarım yaklaşımıdır. Ancak düşük görünürlük hedefi ile gerçek radar kesit alanı değeri aynı şey değildir. Kızıl Elma'nın gerçek radar kesit alanı kamuya açık olarak paylaşılmış değildir. Yüksek manevra kabiliyeti hedefi, hava muharebesi açısından önemli bir avantaj olarak görülür. Jet motorlu itki sistemi ise, pervaneli sistemlere göre daha yüksek hız sınıfına geçişi mümkün kılar. Kısa pistli gemi operasyonu hedefi de geliştirme yaklaşımında öne çıkan başlıklardan biridir. Bu bölüm, tasarım yaklaşımını anlatır, tüm teknik ayrıntıların kamuya açık olduğu anlamına gelmez. Silah ve görev profili tarafında Kızıl Elma, hava ve hava-yer görevleri için geliştirilen bir platform olarak öne çıkar. Kamuya açık bilgilerde hava füzeleri, güdümlü mühimmatlar, lazer güdümlü mühimmatlar ve uzak menzilli silah entegrasyonları gündeme gelmektedir. Buradaki temel amaç, farklı hedef tiplerine karşı farklı mühimmat aileleriyle görev yapabilecek esnek bir yapı oluşturmaktır. Hava görevleri, Kızıl Elma'yı klasik İHA sınıfından ayıran en dikkat çekici başlıklardan biridir. Hava-yer görevleri ise hassas vuruş, derin taarruz ve farklı operasyonel senaryolar açısından önem taşır. Ancak taşınan gerçek yük, mühimmat seçimi ve görev konfigürasyonu her senaryoda değişebilir. Bu nedenle Kızıl Elma'nın silah kapasitesini tek bir sabit liste gibi değil, görev profiline göre değişebilen bir entegrasyon yaklaşımı olarak görmek daha doğru olur. Dürüst bir teknik analizin en önemli kısmı, bilinmeyenleri açıkça söylemektir. Kızıl Elma hakkında kamuya açık olmayan veya ayrıntılı biçimde paylaşılmayan kritik alanlar vardır. Gerçek radar kesit alanı, iç yerleşim ayrıntıları, iç silah yuvası detayları ve elektronik harp kapasitesi kamuya açık değildir.
Motor tarafında ise A322F ve yerli motor geliştirme çalışmaları kamuya yansısa da, tüm versiyonlara ait nihai motor konfigürasyonu ve entegrasyon takvimi net biçimde açıklanmış değildir. Aynı şekilde muharebe yarıçapı, görev yüküne ve konfigürasyona bağlı olarak değişebilecek bir parametredir. İnternette dolaşan tahmini rakamları burada kesin bilgi gibi kullanmak doğru olmaz. Bu yaklaşım Kızıl Elma'nın değerini azaltmaz. Aksine, güvenilir içerik üretmek için doğrulanmış bilgi ile doğrulanmamış iddiayı ayırmanın ne kadar önemli olduğunu gösterir. Peki Kızıl Elma neden bu kadar dikkat çekiyor? İlk neden, insansız yapısıdır. Bu yaklaşım, yüksek riskli görevlerde pilot riskini azaltma potansiyeli taşır. İkinci neden, jet hızlarına yaklaşmasıdır. Bu da klasik pervaneli İHA'lara göre daha hızlı reaksiyon imkanı anlamına gelir. Üçüncü başlık, düşük görünürlük hedefidir. Bu hedef, platformun tespit edilmesini zorlaştırmaya dönük bir tasarım yaklaşımıdır. Dördüncü başlık, gelişmiş sensörlerdir. Elektro-optik sistemler, kızılötesi arama ve takip kabiliyeti ve çok modlu AESA radar, çevreyi ve hedefleri daha iyi algılamayı amaçlar. Beşinci başlık ise ağ bağlantısıdır. Uzak bağlantı ve görev yönetimi, bu tür sistemleri modern hava harekatının daha geniş ağına bağlar. Basitçe ifade edersek, Kızıl Elma, klasik SİHA anlayışını daha hızlı, daha çevik ve daha karmaşık görev profillerine uygun bir seviyeye taşımayı hedefliyor. Kızıl Elma'yı önemli yapan şey yalnızca Türkiye'de geliştirilmiş olması değildir. Asıl mesele, dünya genelinde hava savaşının yön değiştirmesidir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya, Avrupa ülkeleri ve Avustralya gibi aktörler de insanlı savaş uçaklarıyla birlikte görev yapabilecek insansız muharip hava araçları üzerinde çalışıyor. Bu sistemler, pilot riskini azaltmak, yüksek riskli görevleri insansız platformlarla yürütmek ve hava kuvvetlerine daha esnek seçenekler sunmak için geliştiriliyor. Bu noktada Kızıl Elma'yı F-22 ya da F-35 gibi insanlı 5. nesil savaş uçaklarıyla, hangisi daha iyi sorusu üzerinden doğrudan karşılaştırmak doğru değildir. Çünkü bu platformlar aynı sınıfta değildir. F-22, hava üstünlüğü için tasarlanmış insanlı bir savaş uçağıdır. F-35 ise sensör füzyonu, ağ merkezli harekat ve çok rollü görev kabiliyetiyle öne çıkan farklı bir platformdur. Kızıl Elma ise insansız muharip hava aracı konseptini temsil eder. Kızıl Elma, insanlı savaş uçaklarının birebir alternatifi olmaktan çok, onları tamamlayabilecek yeni nesil bir insansız muharip sistem olarak değerlendirilmelidir. Yani asıl soru şudur: geleceğin hava savaşında pilotlu uçaklar ile insansız sistemler nasıl birlikte çalışacak? Şimdi kısa bir özet yapalım. Kızıl Elma, jet motorlu insansız savaş uçağı konseptini temsil eden dikkat çekici bir platformdur. Kesin açıklanan temel veriler arasında 0,6 Mach seyir hızı, 0,9 Mach azami hız, 1500 kilogram faydalı yük ve 8500 kilogram azami kalkış ağırlığı yer alır. Motor tarafında Ukrayna menşeli A322F motoru programda öne çıkarken, Türkiye'nin TUSAŞ Motor Sanayi TF6000 programı yerli turbofan motor kabiliyeti açısından ayrıca önem taşır. Sensör paketi tarafında elektrojoptik sistemler, kızılötesi arama ve takip kabiliyeti ve çok modlu AESA radar öne çıkar. Buna karşılık bazı ölçüler, alt sistem ayrıntıları, gerçek radar kesit alanı, elektronik harp kapasitesi ve operasyonel görev doktrini kamuya açık değildir.
Sonuç olarak Kızıl Elma, jet hızını insansız sistem yaklaşımıyla birleştiren dikkat çekici bir platformdur. Türkiye'nin savunma sanayinde ulaştığı mühendislik birikimini, stratejik vizyonunu ve geleceğin hava muharebesine dair iddiasını temsil eder. Nihai başarısını ise yalnızca teknik veriler değil, üretim kapasitesi, sensör entegrasyonu, operasyonel kullanım, görev doktrini ve zaman içinde elde edilecek gerçek saha tecrübeleri belirleyecektir. Stratejik odak olarak bu videoda Kızıl Elma'yı abartıdan uzak, fakat taşıdığı vizyonu da göz ardı etmeden ele almaya çalıştık. Bu tarz tarafsız, teknik ve anlaşılır savunma teknolojisi analizlerinin devamı için videoyu beğenmeyi, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Stratejik Odak'ta görüşmek üzere. Dikkatiniz için teşekkürler.